Merhaba arkadaşlar. Bugün Venüs Boğa burcundan bahsedeceğiz. 6 Haziran 2025 itibariyle Venüs Boğa burcuna geçecek. Bu çok güzel bir kombinasyon. Çünkü Boğanın yöneticisi zaten Venüs. Venüs ne demek? Aşk demek, ilişkiler demek, denge, uyum, ahenk, sevgi, anlayış, empati, orta yolu bulmak, uzlaşmak demek. Ve Venüs Boğa burcunda gayet kendini, fıtratını ortaya koyabilecek bir şekilde çalışır. Nitekim Boğa da maddi dünyanın keyfini almak, zevkini almak, kişinin kendi ihtiyaçlarına göre, isteklerine göre, arzularına göre bu hayatı yaşaması, keyfine göre yaşaması demek. Aslında tam bir keyif süreci. Bu açıdan baktığımızda Venüs Boğa. Tabii ki biz şuna bakıyoruz. Venüs Boğa'ya geçtiği süreçte o anda hangi gezegenler hangi kombinasyonlarda? Şimdi bu süreç çok böyle ışıldamaların, parıldamaların olduğu bir süreç. Niye derseniz şöyle bakıyorum, yükselen 14 derece Yengeç ve Sirius kavuşumu var burada. Bakın Venüs Boğa burcuna geçiyor 0 derecede. Bu arada Yengeç yükseliyor ve 14 derecede Sirius'la kavuşuyor. 29 derece Jüpiter var ancak İkizler burcunda, o da birkaç gün sonra Yengeç burcuna geçecek. Jüpiterle Venüs arasında harika bir kontak oluşacak. Jüpiter ve Venüs bizim iyicil dediğimiz gezegenlerden, şans, nasip, kısmet, bolluk, bereket gezegeni Jüpiterle Venüs'ün böyle 60'lık güzel bir kontak açı yapması güzel süreçleri işaret ediyor arkadaşlar. İlişkiler açısından, aile, ev, uyum açısından, maddi dünyanın getirileri açısından böyle bir sürecin içerisindeyiz. Bir de tabii ki Satürn 0 derece Koç burcuna geçmiş oluyor arkadaşlar. Onunla ilgili videomuzu çekmiştik, oraya oturup izleyebilirsiniz ama tabii ki oradan da bir etkileşimi var. Nitekim Jüpiter, ki bunun bir video hak eder. Jüpiter 0 derece Yengeç burcuna geçtiğinde Satürn ile Jüpiter arasında bir 90'lık derece açı olacak. Biraz gıcık bir süreç ama burada da o süreç birazcık var. Fakat şimdi biz keyiften bahsedeceğiz. Venüs ile Jüpiter arasındaki kontaktan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum sizler ilgileniyor musunuz, takip ediyor musunuz ama altının yükselişi, düşüşü, işte ekonominin gidişatı gibi konularla ilgilenmemek mümkün değil arkadaşlar. Çünkü ekonomi evimizin işte içinden ve üstünden geçiyor. Eskiden bilmezdik, belki ilgilenmezdik. Günlük hayatımızı yaşardık. Şimdi herkes haberlere kulak kabartıp süreci takip ediyor. Çünkü öyle bir dünyanın içinde yaşıyoruz ki arkadaşlar, bu bir yerde bir kelebek etkisi dediğimiz şekilde söylenen sözler, atılan adımlar ya da bu adımı atsak mı dair söylemler bile başka bir ülkenin borsasını alaşağı etmeye yetiyor. Şimdi iktisatta rasyonel beklentiler teorisi var. Beklentiler doğrultusunda hayatın şekillendiği, ekonominin şekillendiği bir süreç. Biliyorsunuz zaten biz ne diyoruz? Zamlarınız hayatınızı şekillendiriyor. Zamlar beklentileri oluşturuyor çünkü. Ekonomide de bu böyle. Hayatın her alanında da bu böyle. O yüzden ben size güzel bir süreçten bahsediyorum bu süreç için, 6 Haziran süreci için. Ama burada şöyle bir uyarı vereceğim. Bu uyarıdan önce de şöyle bir sözümü eklemek istiyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi olmadığı gibi sizlerin kendi bildiğiniz doğrultusunda hareket edeceğinizi düşünüyorum. Sadece astrolojik göstergeler açısından söylüyorum arkadaşlar. Şimdi altın fiyatlarına bakmak için biz astrolojide özellikle Venüs'ü kullanırız. Burç olarak Akrep yeraltı madenleriyle ilişkili olduğu için, Aslan Güneş'i temsil ettiği ve altının feleği olduğu için ve tabii ki Venüs Boğa. Bunlar hepsi altın ve zenginlikle ilişkili konular. Şimdi ben bu sürece baktığımda Venüs'ün Boğa burcuna geçmesi, evet, altın fiyatlarında bir yükseliş yapar mı? Hani zaten yükseldi ama ekstra şu anda bir durgunluk aşamasında tekrar bir böyle kabarıp piyasaların beklediği şekilde bir yukarılara çıkar mı? Öyle bir süreç tetikleniyor diye görüyorum ben. Neden biliyor musunuz? Çünkü altın için ya da gayrimenkullerdeki yükseklik için ikinci eve, beşinci eve bakarız. İkinci eve Aslan, beşinci eve Akrep yerleşmiş. Mars Aslan burcunda, işte Venüs Boğa burcunda, Akrep 5. evde Aslan'ın burcunda, yükselende Sirius var, Yengeç burcunda. Bu da bize şunu gösteriyor. Evet, burada büyük bir yükseliş var, zenginlik var, ferahlık var. Ama biz bunu altın fiyatlarına da yorabiliriz. Gayrimenkul fiyatlarının yükselmesi şeklinde de yorumlayabiliriz. Bunun yanında şahsi hayatlarımızda sevgi, aşk, diplomasi, bu konular var. Daha çok uyum var. Böyle bir süreç. Şimdi burada özellikle Ay'a baktığımda Ay Terazi burcunda, nitekim yükselen Yengeç olduğu için. Şimdi böyle açıklamalar veriyorum. Bazılarınız bu açıklamalara gıcık oluyor ama astroloji bilenler bizi takip ettiği için arkadaşlar, onlar açısından kıymetli bilgiler. Belki bir gün siz de izlenirsiniz. Yükselende Yengeç var. Yükselen Yengeç'in yöneticisi Ay, o da Terazi burcunda ve o da bizi Venüs Boğa'ya götürüyor. Yani bütün unsurlar bizi böyle sağlam, güzel, tatlı, enerjinin yüksek olduğu, pozitif anlamda, ancak maddenin de yüksek olduğu bir alana götürüyor. Ben merak ettim, dedim ki Ay 19 derece Terazide
Yani hangi menzildeymiş diye baktım. 16. menzilde ve 123 derece ay burada fazın 3. fazında. Onlardan bahsedeceğim bir de sizlere. Ona göre sizler kendi kararlarınızı verip kendi hayatınızı şekillendirebilirsiniz. Bakın 16. menzilde gerçekleşiyor bu Venüs Boğa geçişi. Burası arkadaşlar, bu menzilde unsurlar aleminde duyusal ve manevi her eser ortaya çıkmıştır. Böyle bir menzil. Ruhun sahip olduğu akıl yönüyle bilgeliğin açığa çıkması, maddi servet ve varlıkta dirilme enerjisi hakimidir. Ya bu bir tevafuk. Yani buradan tesadüften bahsedemeyiz. Şu bahsettiğimiz enerjileri destekleyen başka bir enerjiden bahsediyorum. Burada maddi servet ve varlıkta dirilme enerjisi hakim. Ayrıca yüksek akıl, güçlü iletişim kabiliyeti, ilişkilerde denge, ticari konularda başarı, yüksek kazanımlar ve iş fırsatlarının söz konusu olduğu bir süreç. 6 Haziran 2025 Venüs Boğa geçişinden bahsediyorum. Ancak bu enerjiler içerisinde dikkat edilmesi gereken husus ise kişi kendini bu yoğun enerjilere kaptırmamalı ve körleşmemeli arkadaşlar. Her daim düşünerek, muhakeme ile duygularını göz ardı etmeden yaşamaya dikkat etmeye. Çünkü bu kadar materyalist bir süreç, maddi enerjinin çok yoğun olduğu bir süreçte bizler hemen böyle akıntıya kapılıp anlamamız gereken kararları, atmamamız gereken adımları atabiliyoruz. Bunun yanında 3. fazda gerçekleştiği için zaten ben bu uyarıyı yapacaktım ama 3. faz şöyle demek: yengecin yoğun olduğu bir enerji. Her şeyi abartarak yaşamak. Bir işe başlıyorsanız işte normalde ticari bir kuruluş açacaksınız. Diyelim ki bir bakkal dükkanı açacaksınız. 5 liralık mal koymak başlangıç için iyiyken siz diyorsunuz ki 50 liralık koyalım. İşte büyük bir yer tutalım falan deyip gereğinden fazla abartarak harcamalar yapabilme eğiliminin de olduğu süreçler böyle süreçler. Büyük büyük adımlar atma doğrultusunda güdülendiğiniz süreçler durun derim ben burada. Kesinlikle bu süreçte minik adımlar atılmalı. Her daim muhakeme edilip akılla hareket edilmeli ve küçük adımlar atıp sabırla beklenmeli. 3. fazda doğanlara ya da 3. fazdaki bütün süreçlerde benim tavsiyem budur. Minik minik adımlar at, bekle. Çünkü bu süreçte insanın şöyle bir enerji güdülüyor. Bak küçücük işte 5 liralık mal aldık o yüzden böyle olduk. Gidip bir 50 liralık daha alalım falan gibi. Sanki çok uğraşıp çok çabalayınca çok gelecekmiş gibi zanlarımız var ya bizim. Bunların işlemediği bir süreç bu süreçte. Belki bazı zamanlar böyle yapmak gerekiyor ama bu dediğim süreçte böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir enerji yok. Tam tersi minik adımlar at, sabırla bekle. Yani oltanı denize sal, sonra kenarda aynı bu balıkçılar saatlerce bekliyorlar ya. Sabırsadan balık tutamaz. Olmadı der bırakır öbür tarafa gider. Olmadı der bırakır öbür tarafa gider. Çünkü burada da öyle bir süreç var. Bu iş olmadı kapatayım, yeni bir yer açalım. Burası olmadı daha büyük mü yapsaydık, şunu mu yapsaydık gibi bir abartılı süreç de var. O yüzden burada sakinlik, dinginlik, muhakeme edip akılla hareket etmek önemli bir süreç. Ticari süreçler için gayet güzel arkadaşlar olarak görüyorum ben burayı. Mesela arkadaşlar bu süreçlerde Mars Aslan Burcu'nda 2. evde, maddi ve manevi kazanımlar evimizde. Burada maddi ve manevi kazanımlar için hareket ve aksiyona geçerken kendi başına hareket etmek önemli. Kendine güvenmek önemli. Cesur değil, korkaksanız cesaret göstermek önemli. Böyle bir süreçte ama bu cesareti de şöyle hani kontrollü olmak ama teslimiyet ve tevekkülle desteklemek önemli. Çünkü çok cesur olduğumuz alanlarda her şeyi üzerimize alıp her şeyi sonuna kadar yapma götürme enerjileri var. O yüzden buradaki bu yüksek enerjileri, çok yüksek enerjilerin olduğu bir alan çünkü burada. Kendi başımıza hareket etmekten de korkacağımız, cesaret göstermekte zorlanacağımız da bir alan. Dediğim gibi az önceki tavsiyem minik adımlarla, sabit kadem ilerleyerek, aklı başında ilerleyerek, cesaretle kendimize güvenerek harekete geçme zamanı. Zaten büyük bir enerji var. Siz bir yaparsanız o 1000 şeklinde ortaya çıkacak bir enerji. Sirius oradaki enerjiyi büyütüyor. Yaptığınız her şeyi görünür kılıyor arkadaşlar. Böyle bir süreç. Evet arkadaşlar, sürekli böyle felaketlerden, sıkıntılardan bahsettiğimiz süreçlerden geçtik. Son 2 videodur iyi gidiyoruz. 27 Mayıs İkizler Burcu. Burada da şu anda 16 Haziran var. Ne diyelim, inşallah süreçlerimiz güzel olsun, bereketli olsun. Her daim aklı selimle hareket etmeyi Allah nasip etsin. Bundan sonra zaten bir 11 Haziran Dolunay'ı var. Bence onu da bir dinlemek, onu da bir bakmak lazım. İnşallah bu süreçlerin desteklendiği güzellikler, yeni alanlar açılıyordur diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.